Şimdi bir önceki videomda erkeklerin sevdiği kadınlar konuştuk. Bir de şimdi sevmediği kadın tiplemeleri var. Yani sevmediği kadın özelliklerinden bahsedeceğim. Eğer böyle yaparsanız ilişkinizin sonunu getirirsiniz diye başlayacağım. Ve bu konunun sonunda yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, alttaki zil işaretine basarak bir sonraki videodan haberdar olmayı unutmayın. Şimdi birincisi feminist kadınlar. Yani özellikle aşırı feminist, her sözün altında bir varsayım arayan, işte her sözün altında bir söz arayan, anlam arayan kadınlar erkeklerin en sevmediği kadın tipi. Yani eğer böyle bir özellikleriniz varsa partneriniz için itici olabilirsiniz. Feministler aslında baktığın zaman hani kadını korumaya yönelik eylemler, planlar içinde olsalar da çift ilişkisinde kadın ve erkek birbirini tamamlayan varlıklardır. Bunu lütfen unutmayın. Diğer bir kadın özelliği bağımlı kadınlar. Yani bunlar da biraz böyle aşırı saplantılı şekilde partnerine bağlanabiliyor. Aslına bakarsak erkekler bağımlı kadınlardan her ne kadar hoşlanıyor gibi gözükse de özgür kadınları daha çok severler. Çünkü kadın sürekli kendine bağımlı olduğu zaman habire böyle bir yere çekiliyor gibi, yönlendiriliyor gibi rahatsız hissederler. Bu tip kadınlar sürekli erkeğine ihtiyaçları olduğunu düşünürler. Bir süre sonra da partner der ki erkek, yani işte şuraya gidecek beni istiyor, şunu yapacak bunu istiyor, şuraya gidecek benle gel. Yani sürekli bir darlama halindedir. Yani bir ayakları basarak kendi kararlarını veremeyen, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan kadınlar bir süre sonra erkekler için çok itici olabilir. Burada bir küçük parantezle bir şey anlatmak istiyorum. Erkekler ihtiyaç duyulmayı isterler. Bunu zaman zaman istediklerini de unutmayalım. Yani her şeyi özgür yapmaya çalışmayalım. Elektriği ödeyeceğiz, faturayı ödeyeceğiz, şuraya gideceğiz, bunu yapacağız, ben yaparım, ben ederim. Aslında bu da çok da doğru değil. İhtiyacınız olduğu noktada partnerinizden istediğiniz şeyi tatlı bir dille, gerçekten ihtiyacınız olduğunda istemeyi de unutmayın. Şimdi romantik kadınları erkekler sevmiyorlar. Niye sevmiyorlar? Çünkü aşırı romantizm dünyasında yaşıyor bu kadınlar. Yani hayal dünyasında yaşıyorlar. Sürekli böyle romantik filmler izliyorlar, romantik kitaplar okuyorlar ve bunu da çift ilişkisine taşıyorlar. Çünkü oradaki karakterlerle partnerlerini kıyaslıyorlar. Yani işte sen bana neden şunu almadın, sen beni neden buraya götürmedin, ay evlilik teklifini böyle neden yapmadın? Bir de bunun sonucunda böyle suçlamalar ne oluyor? İşte küsüyor. Yani sen yapmadın, burada böyleydi, şurada. İşte bu hayal dünyasında yaşadıkları için ilişkileri de çok düzgün gitmiyor. Bundan dolayı da çok aşırı romantizmi istediğiniz zaman, çok da aşırı romantizm partnerinizden beklediğiniz zaman erkekler bunu sevmezler ve öyle kaçarlar. Onun için de her şey ölçüsü, azı karar, çoğu zarar. Hayal dünyasında yaşamayalım. Sinirler kadınlar. Hani hayat zor, evet, ama sürekli öfkeli, her zaman tartışmaya hazır bu kadın tipleri erkekleri evliliklerinden soğutabilir, ilişkilerinden kaçarlar. Böyle kadınlarla yaşamak aslında gerçekten ev arkadaşları için de baktığımızda, partnerleri için de baktığımızda oldukça zor bir durumdur. Dolayısıyla kim ister ki böyle sinirli biriyle sürekli yaşamayı diyorum. Nazlı olmak, hani nazlılarla ilgili bir şey vardır ya, hani fazla naz aşık usandırır diye. Sürekli vara yoğa, her şeye ağlayan, istediği olana kadar inat eden, işte sürekli ne derler mıkırdanan kadınlar erkeklerin kaçarak koştuğu ilişkilerdir. Bu kadınlarla evlilik düşünmezler. Nazlı kadınla eğer evlenmişse bir erkek ve mutluluğu ne yazık ki başka yan yollarda, başka yerlerde arar. Aslında aramasında da çok şaşırmamak lazım. Onun için baştan eğer nazlı bir karakteriniz varsa kendinizi dönüştürmeye çalışın ya da sevgili erkekler aşırı nazlı kadınlarla evlenmeyin. Bir de bayan sevimli diye bir şey var. Aslında sevimli olmak kötü bir şey değil ama bu kadınlar aşırı kendiyle barışıktır. Hep hayatı bir şaka gibi, bir eğlence gibi yaşıyorlar. İşte vur patlasın, çal oynasın, Ağustos böceği gibi. Ekonomik planlar yapmıyorlar, hayatlarında sorumluluklar yoktur. Erkeklerle birlikte çok güzel eğlenirler, çok vakit geçirirler. Ama erkekler bu kadınlar sorumluluk sahibi olmadığı için bu kadınlarla evlilik düşünmez. Bir de çok aşırı eşitlikçi kadınlar vardır. Eşitliğe çok önem verirler. Bu kadınlar aslında gerçek manada da birer feministtirler. Ancak erkekler bu kadınlardan nefret etmiyorlar ama böyle kadın ve erkek her konuda eşit olmalıdır. İşte hesabı ödeyen kadınlar bunlara örnek olarak verilebilir. Aslında erkek hesap ödemek ister, emek verdiği kadına da bağlanır.
bunu da unutmadan ilişkinize dikkat edin. Kadınlar kendilerini özel hissettiren ve erkekler de kendilerini güçlü hissettiren evlilikte olmak isterler. Onun için de bu evlilikte gerçekten de sorun olur. Bu sözü unutmayın. Kadınlar kendilerini özel hissettiren, erkekler de kendilerini güçlü hissettiren evlilikte ve birliktelikte olmak isterler. Diğer bir kadın özelliği, bağımsız kadın. Kendine zaman ayırmak isteyen erkekler hayatında bağımsız kadınlara bayılırlar. Çünkü bu kadınların da kendine ait alanları vardır, ihtiyaçları vardır, özel alanları vardır. Ancak var ki erkeğiyle de çok vakit geçirmezler. Ondan dolayı da bir süre sonra bu ilişki bitmeye mahkumdur. Egolu kadınlardan bahsetmek istiyorum. Bu kadınlar o kadar çok narsist imgeleri vardır ki kendi doğrularını da yanlışlarını da tamdır, mükemmeldir. Bu şekilde kabul ederler ve kendilerini değiştirmek için de bir çaba sarf etmezler. Yani yanlışta da ısrar ederler. Ve bu yanlışı da ısrar edip karşıdaki erkeği de değiştirmek isterler. Ondan dolayı da erkekler bu kadınlarla kendilerini çok rahat hissetmezler, aşırı gergin hissederler ve evlilik düşünmezler. Evet, şimdi geldik aşırı karakterli kadınlar mı desek ya da karakter, kişilik özelliğine çok önem veren kadınlar diyelim. Bu kadınlar çok güzel olabilirler de olmayabilirler de ama kişilikleriyle, zekasıyla kendilerini öne çıkarmayı bilirler ve aslında erkekler bu kadınları severler. Ancak çok çekici olmadıkları için ve aynı zamanda böyle seks konusunda çok kendilerini geliştirmedikleri için bu kadınlarla genellikle bir ilişki sürdürmekte güçlük çekerler. Ama erkeğin eğer ki çok güzel kadınlardan böyle korkma eğilimi varsa bu kadınlar aslında erkekler için de biçilmiş bir kaftan olabilir. Efendim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Demek ki neymiş? Erkeklerin nefret ettiği kadın özelliklerini konuştuk. Sizin de böyle yorumlara yazabilirsiniz. Hangi kadın tipleri sizi rahatsız ediyor ya da nasıl olmasını istersiniz gibi yorumlara yazarsanız ben de merak ediyorum. Sizden gelen geri dönüşleri okuyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum efendim.